Bambaşka Hayatlar kanalından ve Köyceğiz'den herkese merhabalar. Bu videomuz kanalımızın ilk videosu olup bu kanalımızın kurulmasında, yayınlanmasında ve sizlere ulaşmasında emeği geçen, böyle bir kanalın açılması fikrini bana veren Muratça kanalına, yani Muratça kanalının kurucusu olan Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu videonun çekimi sırasında sizlere biraz eski TRT spikerleri gibi ciddi ve resmi durmuş olabileceğim ama bundan sonrakilerinde daha da farklı, daha neşeli çekimler olacağını bildiğim için bugünkü çekimimizden dolayı da sizlerin anlayış göstereceğinizi umuyorum. Kısaca kendimden söz edecek olursam ben Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı ormana yakın 40-50 hanelik küçük bir köyde doğdum. İlk öğrenimimi köyümde ve ilçemde tamamladıktan sonra değişik işlerde çalışıp askere gittim. Askerliğimi bitirdikten sonra polis oldum. Samsun 19 Mayıs Polis Okulu'nda eğitim gördükten sonra Ankara'ya atandım. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 4-5 yıl çalıştıktan sonra Van'a gittim. Van'dan şark dönüşü yine Ankara'ya geldim. Ankara'da da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben yaklaşık 20 yıllık emekliyim. Emeklilik hayatım boyunca da yaklaşık 4-5 yıl bankalara ulaşılamayan borçlara borçlu takibi yaptım. Daha sonra bir gazetede özel dedektif ilanı gören eşim bana ilanı gösterdi. Ben de bu ilanı değerlendirdim. Telefonla görüştüm, randevulaştık. Kabul edildim. Yaklaşık bir yıl onlarla birlikte çalıştıktan sonra çok uzun yıllardır bu işi yapan kişi, ya bu işi sen benden daha iyi yapıyorsun, niye benim yanımda çalışıyorsun ki deyip bana gerekli teçhizatları verdikten sonra aynen Murat Bey'in bana bu kanalı açmaya önderlik ettiği gibi o kişi de Sayın Erdal Bey, Erdal Uzuner sağ olsun bütün ekipmanları, her şeyi hazırlayıp bana kendisi büro açtı. Ve o gün bugündür de kendi işimi kendim yürütmekteyim. Tabii ki yine ortak işler yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz ama sonuçta bağımsız kendi özel dedektiflik büromu onun sayesinde kurup çalışmama devam ettim. Ben emekliliğim boyunca çalıştığım gibi emekli olmadan önce de yine şimdiki hani halk tabiriyle bohçacılık denilen tipte çanta çanta iç çamaşır pazarlamacılığı yaptım. Yaklaşık emekli olmadan önce 7-8 yıl bu şekilde çalıştım. Vardiya sistemiyle çalışıyordum. Nöbetten çıktıktan sonra uykusuz hiç üşenmeden bu şekilde yıllarca çalıştım. Bunu niçin yaptım? Hem çocuklarımın daha iyi bir geleceği olsun diye hem de kendim yaşlılıkta daha huzurlu, daha güvenli, kimseye minnet etmeden hayatımı sürdürebileceğim bir yaşam tarzı olması için yaptım. Çok da memnunum, çok da mutluyum. Halen bile daha çalışmaktayım. Bu kanalı kurmaktaki amacımız Murat Bey ile konuşurken daha önceki video çekimlerinde kendisi benim daha farklı bir yaşantım olduğunu, konuştuğumuz sohbetler sırasında dinlediğinden dolayı hayat hikayelerimi ve başkalarıyla ilgili de yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatınca o da bana bu fikri verdi, beni yönlendirdi. Sizlere hayatı bambaşka yaşayan insanları tanıtmaya çalışacağım. Çok farklı yaşantısı olan insanlar var. Ben kendim de çok farklı bir hayat yaşadım. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle birçok insan 100 sene yaşasa benim yaşadıklarımı yaşayamaz. Bu benim özel bir becerim mi? Özel bir yeteneğim mi? Hayır. Hayat şartları öyle gerektirdi. Yaz öyleymiş, kader öyleymiş. Bunları yaşadık. Hayatımdan, yaşantımdan memnun muyum? Tabii ki memnunum. Hayat her şeyle güzel. Diyorum ya, herkes 70 sene yaşadığını zannederken ben 300 sene yaşadığımı düşünüyorum mesela. Bana bunun da bir faydası oldu. Çok şey öğrendim, çok şey edindim. Bundan önceki videolarda özellikle ikinci videoda hani bu müstakil evi tek başına yaptığı isimli Muratcan'ın videosunda da neler yaptığım çok açıkça görülüyordu. Zaten Muratça'yı izleyenlerin
neredeyse hepsi iyi kötü benimle ilgili bilgi sahibidir. Ben size kendi yaşadığım acı tatlı, çok farklı olayları anlatacağım gibi birebir şahit olduğum çok farklı hayat yaşayanları aktarmaya çalışacağım. Bu tür kişilerle sizleri buluşturacağım. Ben bugün sizlere kendi hayatımın son çok farklı olayından başlayarak videolarımı tanıtmaya başlayacağım sizlere. Biraz kötü bir olay ama yine de sizlerle paylaşmayı düşündüğüm bir olay. Bundan sonraki videomda büyük bir ihtimalle bu çok farklı hayatımı yaşadığı ilk bambaşka bir olay olacak. Bu da çocukken 5 yaşındayken geçirdiğim çok talihsiz, çok kötü bir olayı aktarmaya çalışacağım sizlere. Ha diyeceksiniz ki hep bu tür videolar mı? Hayır. Başarı hayat hikayesi olanlar olacak. Çok güzel hayatı yaşayanlar olacak. Çok kötü hayat yaşarken çok güzel hayatı yaşayanlar olacak. Sizlere arada aklımın erdiği, dilimin ördüğünce de fıkralar anlatmaya çalışacağım. Yani sizleri karamsar yapmak değil niyetim. Son olayı anlatmamın sebebi ise ben 2006 yılında erken teşhis kansere yakalandım. Burada yaşadıklarımı, burada uğraştıklarımı, burada nasıl bir tedavi uyguladığımı sizlerle paylaşmak istiyorum ki birçok insana belki faydam olabilir ve birçok insan bundan kimi cesaret alır, kimi ibret alır, kimi örnek alır düşüncesiyle sizlere bunun bazı ince ayrıntılarını anlatmak istiyorum. Ben bu hastalığı çok tesadüfi yakaladığım için bazıları da bunu izleyerek kendileri de aynı şekilde bazı hastalıkları vardır. Bunları erken teşhis edebilir. Benim durumuma düşmeyebilir. Daha kötü duruma düşmeyebilir. Erken teşhis çok önemli. Bu yüzden de ben sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi 2016 yılıydı. Ben daha önceki yıllar önce televizyonda bir onkolog izledim. Bu onkolog diyordu ki terbiyesiz sinek işte. Kimin nerede ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Geceleri uykuya dalarken kaşınarak uyanmak kesinlikle kanser belirtisidir. Bu benim aklımın bir köşesinde kalmış. Aradan çok uzun yıllar geçti. Ben bu şekilde kaşınmaya ve uyanmaya başladım. Eşim sağlıkçı olduğu için eşime söyledim. Eşim bana dedi ki yok ya yaşlanıyoruz. Banyodan sonra vücuduna yağlı krem sür ki hani rahatlatır. Ama benim kafam rahat değil. Çünkü televizyondaki izlediğim uzman kişinin anlattığıyla benim durumum ölçüşüyordu. Yaşayan da benim. Hani acıyı hekime sorma, çekene sor dedikleri gibi. Sağlık ocağında ilaç yazdırırken sordum doktora. O da olmaz öyle bir şey dedi. Bu arada benim daha önce küçük seri birkaç operasyon geçirdiğim bir genel cerrah vardı. Yaşıyorsa Allah sağlık versin ki yaşıyordur, gençti. Sultan Suna Dirican isimli bir genel cerrah. Ona gittim, durumumu anlatınca o kadın bana hemen dedi ki uyutularak kolonoskopi çekilen bir yerde kolonoskopi çektir. Hatta bir hastaneden bir doktor ismi de verdi. Gittim, kolonoskopimi çektirdim. Bu arada kolonoskopi çekim hazırlıkları yapılırken kolonoskopi çekimi yapacak doktora eşim gene aynı benim onu anlattığım durumu anlatmış. Hani televizyonda böyle izlemiş bundan dolayı huzursuz diye. Anlatırken bana bakıp gülüştüklerini fark ettim. Sonra kendime geldikten sonra eşime sordum. Niye gülüştü bunlar bize sana böyle diye bana bakıp. Bu olayı anlattığını, doktorların da olmaz böyle bir şey dediklerini söyledi. Tabii bir hafta 10 gün sonra bizim patoloji raporu çıktı. Aldık raporu bakıyoruz. Anlamadığımız birkaç cümle. Dedik bu böyle olmayacak. Biz bunu daha uzman bir doktora gösterelim. Gittik tıp fakültesinde bir profesöre. Profesör baktı, okudu kağıdı. Yüzüme hiç çekinmeden bodoslama daldı. Dedi ki lamicimi yok. Bu bir kanser.
Öyle deyince ben bir 5 saniye tüylerim ürperdi. Ondan sonra da gülümsedim. Ama dedi şanslısın, erken teşhis. Erken teşhis olduğu için de dedi bazı yeme düzeniyle birkaç da ufak tefek ilaçla biz bunu çok kolay atlatırız. Ama dedi ben raporu okuduğumda raporda bazı eksiklikler görüyorum. Nedir bu eksiklikler? Bağırsağa ulaşıp ulaşmadığını kanserin, polip dediğimiz şey de bu marketlerde satılan mantarın minicik hali. Yani ortalaması bunun en fazla normal şartlarda 1 santim ve aşağı milimetrikler oluyor. Mantara benzer bir şey. Hani bunun dedi kanser neresine kadar inmiş? Bunun neresini incelemişler? Sadece sapta kalmış mı? Bağırsağı bozmuş mu? Bilemedim. Yeniden dedi kolonoskopi yapacağım sana. Hocam dedim ya sen kolonoskopi yapacağım madem de benim midemde de sıkıntı var. Nedir midemdeki sıkıntı? Dedim sanki çimdikliyorlar, bıçak atıyorlar. Değişik bir ağrı türü var. Yani böyle tuhaf bir şey. Hani daha önce gastritte yaşadım ama dedim onun gibi değil. Tamam dedi. Patoloji raporlarımız bir çıktı. Yine daha önce ilk 1 ay, 1,5 ay önce bağırsaktan polip alınmasına rağmen bağırsakta yine 2 milimetrik, yine aynı şekilde kanser eğilimli polip alınmış. Ama mideden de bir tane 1 santimlik, bir tane 7 milimlik 2 tane kanserli polip alınmış. Bunun üzerine doktor telaşlandı. Hani sıçrama mı yaptı, atladı mı, metastaz diyorlar tıp dilinde. Hemen ilaçlı bir tomografi istedi benden. Gittim, onun önerdiği yere de gittim. Gayet de güzel, çok ayrıntılı bir çekim yapmışlar. Çok ayrıntılı da bir rapor vardı. Doktor raporu görünce oh dedi şükür metastaz yapmamış, bağımsız. Ama o gün bugündür midemde bir daha hiçbir şekilde kanserli polip alınmadı. Yalnız bağırsaklardan çok alındı. Yani ben belki dünyada ilk denilebilecek şekilde 9 ayda 7 kez kolonoskop olmak zorunda kaldım. Raporlar karıştı. Bir yerde alamadılar, başka bir bölüme gönderdiler falan. Uzun hikaye, uzatmayacağım orasını. Bu şekilde bir sonuç çıktı ortaya. Tabii doktorun verdiği ilaçları kullanıyorum bir taraftan ama bir taraftan da televizyonlardaki uzmanları sürekli izliyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Osman Müftüoğlu. Ondan sonra bir tanesi bu Ümit Aktaş isimli bitki bilimi uzmanı doktor. Bu gibi kişileri böyle televizyonlardan daha değişiklerini izledim. Edindiğim bilgilerin hepsini süzdüm. 4 tane sonuç çıkardım ortaya. Kendime bunu uyguladım. Çünkü tıbbi olarak yapılacak başka bir şey yoktu. Doktor gerekeni yapmıştı. Durumda normale dönmeye başlamıştı. Bunlardan birincisi zerdeçal. Zerdeçal bütün aktarlarda toz olarak satılır. Çok sahtesi de piyasada yok. Genellikle orijinaldir. Bu yalnız zerdeçalda yine bu doktorların televizyonlarda açıkladığı bir ayrıntıyı yakaladım. Bu zerdeçalı normal tükettiğiniz zaman çok bir faydası yok. Ancak zeytinyağı ile kavrularak tüketildiğinde içindeki kurkumin denilen bir madde açığa çıkıyor ve insana yararlı hale geliyor. Hatta Osman Müftüoğlu espri olarak şöyle bir de cümle kullanıyor. Diyor ki biri de diyor bu zerdeçalı karabiberle evlendirirseniz daha da etkili olur. Ben de bu şekilde hem zerdeçal uygulamasına başladım. Ardından bunun miktarı ne diye soracak olursanız miktarı da kişi başı günlük 1-2 gram. Zerdeçalın tüketilecek miktarı bu. Doktorlardan edindiğim kadarıyla. Bunun ikinci olarak elma sirkesi. Ama ev yapımı elma sirkesi. Bunu da internetten öğrendim nasıl yapılacağını. Kendime elma sirkesi yaptım. Tüketmeye başladım. Benimle birlikte eşim de tüketmeye başladı bu elma sirkesini. Eşim yaklaşık 30 yıldır alerji hastasıydı. Öyle bir alerji ki tahmin edemezsiniz. Vücut öyle bir şişiyor. Şiştiği zaman nefes borusunda sıkıştırdığı için neredeyse nefessiz kalacak hale geliyordu.
Sebebi de bilinemedi. Bir ilacı da bulunamadı. Estek köstek böyle gidiyorduk. Benimle beraber yine bu sirkeyi kullandı. 2-3 ay sonra kadın iyileşti. İşte bu benim hastalık çıktığım 5-6 yıldan bu yana da hiçbir şekilde ilaç da kullanmıyor. Alerji de olmuyor. Ve zaman zaman da yine sirkeyi kullanmaya devam ediyor ve ediyoruz birlikte. Üçüncüsü ev yapımı kefir. Ev yapımı kefir yine aynı şekilde kendiniz mayasını dışarıdan aktarlardan temin edin. Kendiniz bu yoğurt mayalar gibi bir şekilde internetten öğrenin. Mayalayın ve günlük birer bardak tüketin. Dördüncüsü nedir? Ev yapımı turşu. Ev yapımı turşunun her türü faydalı. Ancak lahana turşusunun çok daha faydalı olduğu söyleniyor kolon kanseri için. Şimdi bu konuları ben size anlattım ama asıl anlatmaya çalıştığım, beni anlamanızı istediğim nokta şu. Bunları hastalandıktan sonra uygulamaya çalışmayın. Hastalanmadan önce yapın. Hastalandığınız zaman ömür boyu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa sağlamken 3-4 ayda bir 10-15-20 günlük süreler halinde kullanarak kendinizi hastalıklardan koruyabilirsiniz. Bunu da nasıl yaparsınız? Dediğim gibi zerdeçalı, elma sirkesini aynı şekilde 15-20 gün kullanıp birkaç ay ara verirsiniz. 15-20 gün kullanıp birkaç ay ara verirsiniz. Turşuyu zaten yemeklerden sonra tüketerek bu şekilde kendinizi korumaya çalışırsınız. Sizlere bundan sonraki videomda dedim ya 5 yaşında geçirdiğim korkunç bir olayı anlatacağım diye. Sanmayın ki hep böyle karamsar olaylar anlatacağım. Hiç ilgisi yok. Ben sadece kendi hayatımdan ilk 2 örneği sunduktan sonra size benim yaşadığım çok güzel şeyler de oldu. Onlardan da söz edeceğim. Çevremde çok güzel hayat yaşayıp farklı yaşayanları anlatmaya çalışacağım. Öğrendiğim ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden tek isteğim, diğer videolarda bilemiyorum ama bu videonun çok izlenmesi, çok beğeni alması, çok abonelik olup çok kişiyle paylaşması. Çok kişiyle paylaşılmasının sebebi de şu: çok kitlere yayılsın. Ben nasıl ki televizyonda bir program izleyerek bu kadar erken teşhis yapabildimse kendimce, sizler de yine aynı şekilde bunu çok kişiye yayarsanız, özellikle bu videoyu, bu video sayesinde kaç kişi böyle bu şekilde kurtulursa benim için mutluluk olur. Ben görmesem de hissederim diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde bezginlik yapmayın. Hiçbir şeye karşı, hastalığa karşı da kendinizi strese sokmayın. Hayatta her şey olacağını veriyor. Sadece sakin bir şekilde, eğer farklı bir hastalığınız da varsa doktorlarınızı kesinlikle dinleyin. Doktorlarınızın verdiği ilaçları kesinlikle harf harf kullanın ve sağlıklı olmaya çalışın. Benim şimdilik sizlerle paylaşabileceğim bunlar bu kadar. Bundan sonraki videolarımda daha güzel şeyler anlatarak, daha güzel şeyler göstererek, daha farklı şeyler sizlere hissettirmeye çalışarak kanalımızın yayın hayatını sürdürmeye çalışacağız. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.